something happened to me, but you wouldn't believe me if I told you. Selamlar, ben Dizi Gurmesi. Bugün yine o meşhur kavganın fitilini ateşlemeye geldim. Abi kitabı çok daha iyiydi ya diyen o elit dostlarımızla okumaya üşendim. Dizisi yetti diyen pratik zekalı kardeşlerimi aynı masaya oturtuyor. Korkmayın, kavga yok. Sadece kalite var. Bugün binlerce sayfalık romanları yönetmenlerin nasıl birer şölene dönüştürdüğünü konuşacağız. 6 efsane uyarlama, tam 9 dakika, 0 spoiler ve bolca vay be dedirtecek bilgi. Hazırsanız mısırları patlatın. Ama bu sefer yanına bir de kahve alın. Entelektüel takılıyoruz şurada. Hadi başlayalım. Everything has changed. I'm not crazy. Hangimiz keşke o gün o kararı vermeseydim diye gece yatağında dönüp durmadı. İşte Dark Matter tam da bu keşkelerin vücut bulmuş hali. Kitabın yazarı Black Crouch bizzat yapımcı koltuğunda oturuyor. Yani kitabımı mahvettiler deme lüksümüzü elimizden almışlar. Joel Edgerton'ın aynı anda 5-6 farklı versiyonunu izlemek insanın kendi hayatındaki seçimlerini sorgulatıyor resmen. Bilim kurgu demek sadece uzay gemisi ve lazer silahı değildir dostlar. Bazen kendi içimizdeki o karanlık maddedir. Beyniniz biraz yanacak. Belki bir sonraki bölüme geçmeden önce bir kahve molası vermeniz gerekecek. Ama buna sonuna kadar değecek. Sizin başka bir evrendeki halimiz şu an ne yapıyor düşünmesi bile ürpertici değil mi? Why would he do that? What's the one thing you had that he didn't? He's been different, and I'm scared. I don't know what to do. I need to use the box to get home. The road you're looking for. Casusluk deyince aklınıza James Bond'un o jilet gibi takımları geliyorsa geçmiş olsun. Çok yanlış yerdesiniz. Karşınızda Slughorse'un dışlanmış, hata yapmış ve sistemin dışına itilmiş ajanları var. Başlarında ise Baba Gary Oldman. Televizyon tarihinin en pasaklı ama en zeki ajanı olabilir kendisi. Adam karakteri o kadar benimsemiş ki çekimlerde o eski ve kirli kıyafetlerle gerçekten yaşamış. Kitaptaki o İngiliz soğukluğu ve kara mizah ekrana öyle bir yansımış ki ters köşelerden boynunuz tutulabilir. Casusluk sadece silah patlatmak değildir. Bazen bir sandviç kırıntısının arkasındaki o büyük komployu görmektir. Kusursuz kahramanlardan sıkılanlar için bu ekip ilaç gibi gelecek. I am directing personnel, yours or anybody else's. She's just covering her tracks. But it's the covering of the tracks that always gets you in the end. You really care about them, don't you? No, I think they're a bunch of absolute losers. But they're my losers. We're live in 5, 4, 3. Let's begin, shall we? Yemek yapmak sadece bir hobi mi? Hadi canım sizde. Bu diziye göre yemek yapmak safi kimya. 1950'lerin o erkek egemen dünyasında bir laboratuvar teknisyeni mutfak aracılığıyla nasıl devrim yaptığını izliyoruz. Brie Larson'ın rolü için haftalarca profesyonel şeflerden ders almış. O tavayı sallayışı, o bıçak tutuşu şov değil. Gerçek emek. Kitabı okuyanlar Elizabeth Zott'un o ödün vermez sert mizacını bilir. Dizide o karakterin ruhunu hiç bozmamışlar. Hem karnınızı acıktıracak hem de kalbinizi ısıtacak bir direniş hikayesi. Mutfakta sadece yemek değil, umut ve kimya pişiyor. İzlerken yanınıza bir defter kalem alın. Belki birkaç formül ya da güzel bir lazanya tarifi kaparsınız. Neden siyah beyaz? Çünkü yönetmen Steven Zaylan kitabı okurken kafamda böyle canlandı demiş. Ve iyi ki de öyle yapmış. Her karesi 1950'ler İtalya'sından fırlamış bir sanat tablosu gibi. Andrew Scott ise, ah o Andrew Scott, öyle soğukkanlı bir sosyopatı canlandırıyor ki izlerken evdeki klimayı kapatasınız geliyor. Ortam resmen buz kesiyor. Kitaptaki o manipülatif ruhu ekrana taşırken hiç acele etmemişler. Hikaye ilmek ilmek, yavaş yavaş işlenmiş.
Aksiyon bekleyenler başka kafeye gitsin. Biz burada safi zeka ve estetik dolandırıcılık konuşuyoruz. Gözünüzün, gönlünüzün açılacağı, vay be adam ne dolandırdı diyeceğiniz o şaheser tam burada. Sizce bir insan ne kadar ileri gidebilir? Your ability to change everything starts here. What kind of man wields power in a land like this? Sıradaki durağımız feodal Japonya'nın o sert ve onurlu dünyası. Shogun. Şimdi dürüst olalım. 1000 sayfalık dev bir romanı ekrana taşımak her baba yiğidin harcı değil. Ama bu dizi kitaptaki o ağır felsefeyi görsellikle öyle bir süslemiş ki resmen görsel bir şiir izliyoruz. Şuna bakar mısınız? Sette o selamlaşma sahneleri veya yelpaze tutuşları için özel nezaket danışmanları çalışmış. Yani hadi Japon gibi eğil de çekelim dememişler. İşin ilmini yapmışlar. Eğer Game of Thrones'un o entrikalı yapısını özlediyseniz ama biraz daha onurlu bir savaş arıyorsanız Shogun tam size göre. Kitabını okuyanlar o meşhur sonu zaten biliyor. Okumayanlar ise finalde ekrana baka kalacaklar. Sizce onur mu daha önemli yoksa hayatta kalmak? Yorumlarda paylaşın. What we see is not what's out there. Yer altında binlerce kişinin yaşadığı, dış dünyaya dair her şeyin yasak olduğu devasa bir silo. Dışarısı gerçekten zehirli mi yoksa hepsi büyük bir yalan mı? Kitap serisi aslında yazarın kendi başına internette yayınladığı küçük bir hikayeydi. Şimdi ise dev bir prodüksiyona dönüştü. Setteki o bitmek bilmeyen devasa merdiven sahnelerini çekmek için gerçekten çok katlı bir yapı inşa edilmiş. Yani o izlediğiniz klostrofobik his, o darlık hissi tamamen gerçek. Gerçekten dışarıda ne var sorusunu kendinize sormaktan videoyu sık sık durduracaksınız. Gizem seviyorsanız ve bu işin içinde kesin bir bittiğini çıkacak diyorsanız silo tam sizin kaleminiz. Ama dikkat edin. Gerçeği ararken siz de o çukurda kaybolabilirsiniz. What if what we see is not what's out there? Down in mechanical, there's always Evet, listemiz böyle. Şimdi yorumlara bekliyorum. Ben bunun kitabını 90'larda okumuştum. Dizi çöp diyen o elit dostumuzla kitabı boş ver, aksiyon sahnesi diyen pratik zekalı kardeşim bir kapışsın bakalım. Videoyu beğendiyseniz o malum tuşlara basın, abone olun ki bir sonraki bu dizi aslında başka bir şey anlatıyor videomu kaçırmayın. Ben dizi gurmesi şimdiden iyi seyirler dilerim. Hadi ben kaçtım. The clock is running. There isn't much time left. This is a threat to order in the silo. I don't care about order. What about finding out the truth? Some mysteries are best left unsolved.